Radikal bir İslami örgüt olan IŞİD'in gücünün doruğuna çıkması ve bölge halklarına karşı yok edici tavırlar sergilemesi dünya medyasının dikkatini çekti. Özellikle bu bölge halklarından biri olan ve belki de en eşsiz halkı olan Ezidilere karşı yaptığı yıkımlar ve kıyımlar dünyada büyük yankı uyandırmış ve herkesin şu soruyu sormasına sebep olmuştur. Kim bu Ezidiler ve Ezidilik nedir? Bu andan sonra herkesin dikkati adeta kendi içinde bir sır olan Ezidilik inancına çevrilmiştir. Yabancı ve yerli medyada bu halk çokça konuşulmuş, hakkında belgeseller ve dokümanlar hazırlanmıştır. Peki gerçekten Ezidiler kimdir? Ezidiler veya bilinen isimleriyle tavus kuşu meleğinin halkı, Orta Doğu halkları içerisindeki en gizemli halktır. Tarih boyunca sürekli dışlanmış, ezilmiş ve defalarca kıyıma maruz kalmış olsalar bile kendi kimliklerini bir şekilde geleceğe aktarmayı başarmışlardır. Orta Doğu bir etnik kimlikler denizidir ve böyle bir bölgede bu denli bir azimle kimliklerini, kültürlerini ve dinlerini muhafaza etmeye çalışmaları, dinler tarihi çalışmaları yapan araştırmacıları bu halkı incelemeye ve araştırmaya sevk etmiştir. Ezidiler bu muhafaza mücadelesini verirken nüfuslarının çok az olması sebebiyle çatışmalardan zararlı ayrılmış ve her kıyımda biraz daha güç kaybetmiştir. Buna benzer durumlar dünya tarihinde ve özellikle dinler tarihinde yalnızca birkaç defa görülmüştür. Mesela Yahudiler benzer saldırılara ve sürgünlere maruz kalmış ve defalarca bölgelerinden sürülmelerine ve soykırımlara uğramalarına rağmen bir şekilde kendi içlerindeki dayanışma ile kaybolmaktan ve yok olmaktan kurtulmuşlardır. Başka bir örneğe baktığımızda ise Hristiyanlık dininin içinden çıkmış olan Yehova şahitleri de inanç farklılıklarından dolayı dışlanmaya maruz kalmışlardır. Hatta Nazi rejimi tarafından katledildiklerinde geleneksel Hristiyan inancına sahip mezhepler bile bu kıyıma sessiz kalmışlardır. Ezidiler etnik aidiyet bakımından Kürt olarak kabul edilir ya da daha çok açmak gerekirse Ezidiler bir kuzey lehçesi olan Kurmancı lehçesi konuşan Kürtlerdir. Bu bakımdan başka lehçeleri konuşan Kürtlerden ayrıldıkları gibi Kurmancı konuşan halkın da çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Bununla beraber bazı Ezidilerin kendilerini Kürtlerden de ayrı gördüklerini belirtmek gerekir. Zira Kürtlerin çok büyük çoğunluğunun Sünni Müslüman olmaları Ezidiler ile aralarının açılmasına sebep olmuş ve ortak paydalarda buluşmalarına engel olmuştur diyebiliriz. Ezidiler yaşadıkları kıyımları ve dışlanmaları yalnızca kendi milletlerinden olmayan yabancılardan değil, aynı zamanda kendileri gibi Kürt olan ve kendileriyle aynı dili konuşan Sünni Kürtlerden de görmüşlerdir. Bu sebeple Ezidiler uzun zaman boyunca Kürtler arasında hor görülen bir azınlık olmuştur ve adeta Hindistan'daki kas dışı bırakılan paryalar gibi muamele görmüşlerdir. Bu durumun en başlıca sebebi Ezidilerin tavus kuşu meleği inancıdır. Müslüman mollalar camilerde onları şeytana tapmakla suçladıkça halkı bu yönde etkilemiş ve Ezidiler kendi halkı olan Kürtlerin içerisinde şeytana tapanlar olarak damgalanmışlardır. Bu dışlayıcı söylemler arttıkça Ezidiler ait oldukları yeri belirlemekte zorlanmışlardır. Ezidilerin şeytana taptıkları söylemi her ne kadar geçersiz olsa da bu durumu daha da zorlaştıran başka bir etken daha vardır. Bu etken Ezidilerin gökten gelen ilahi bir kutsal kitaplarının olmamasıdır. Bu nedenle Müslüman camia içerisinde ehli kitap sıfatı kazanamamışlardır. Kur'an, ehli kitap olarak gördüğü Hristiyanları ve Yahudileri bir şekilde koruma altına almıştır. Hatta ehli kitabın yanında Zerdüştilere de bir yer ayırmıştır. Ehli kitap vergisini verdiği sürece canları ve malları güvence altına alınmıştır. Ezidilerin bu güvenceye sahip olmaması, yüzyıllar boyunca canları ve malları helalmiş gibi davranılmasına sebep olmuştur. Ezidilik 12. yüzyılda Kuzey Irak'ın küçük bir bölgesi olan Şeyhan bölgesinde Şeyh Adi öncülüğünde kurulmuş bir inançlar bütünüdür. Kurulduğu günden itibaren bölgedeki Kürt kabileleri arasında çok hızlı bir şekilde yayılım göstermiştir. Ancak bu hızlı ilerleme ve yayılma semavi dine mensup olan Müslüman komşularını oldukça rahatsız etmiştir. Ezidilik inancı temelde Melek Tavus inancı etrafında şekillenmiştir. Ancak Ezidiler aslında tek bir omnipotent tanrıya inanırlar. Buna kendi dillerinde Huda dedikleri gibi yer yer İslami bir kullanımla Allah demektedirler. Bu inanca göre Huda ya da Allah evrenin yaratıcısıdır. O iyidir, affedicidir ve yarattıklarına karşı da merhamet sahibidir.
Ancak bu tek Tanrı kendi kimliğini üçlü formda bize sunmaktadır. Bunlar Melek Tavus, Sultan Ezi ve Şeyh Adi'dir. Tanrı dünyayı yarattıktan sonra bunun yönetimini 7 meleğe devretmiştir ve bu meleklerin başı da Melek Tavus'tur. İslami anlatımda Allah Adem'i yaratır ve yarattıktan sonra tüm meleklerin ve cinlerin Adem'e secde etmesini emreder. Ancak iblis bu emre uymaz ve Adem'e secde etmeyi reddeder. Bunun üzerine Allah onu cennetten kovar ve onu lanetler. Bu anlatım benzer şekilde Ezidilik inancında da kendine yer edinmiştir. Ancak bir takım farklılıklar vardır. Yapılan iki rivayetin ilkinde Melek Tavus Adem'e secde etmez ama daha sonradan Allah onu affeder. İkinci rivayete göre Allah, Adem'i yaratmadan çok önce meleklerinden kendisinden başka hiçbir şeye secde etmemelerini ister. Ardından Adem'i yaratıp meleklerinden Adem'e secde etmelerini istediğinde Azazil denen melek bu emre karşı çıkar ve Allah'a Adem'i yaratmadan çok önce kendilerinden istediği şeyi hatırlatır. Allah'ın kendisinden daha önce istediği şeye uyarak Allah'tan başkasına secde etmeyeceğini söyler ve dolayısıyla da Adem'e secde etmez. Bunun üzerine Allah Azazil'i zekasından ötürü kutlar ve onu meleklerin tavusu yapar. Bütün bu Ezidi anlatımlarının temelde Adem ile ilgili anlatılan mantık sorunsalını çözmeye yönelik olduğu söylenebilir. Bütün semavi dinlerde Tanrı'nın kendisinden başkasına tapmak en büyük günahlardandır ve şirktir. Ancak Allah meleklerinden Adem'e secde etmelerini istediğinde bir şekilde Allah'tan başka bir şeye secde etmelerini istemiş olur. Ve bu da tek Tanrı'ya secde etmenin mantığına aykırıdır. Ezidilik inancındaki bu farklı anlatım elbette ki komşuları olan Müslümanları ve Hristiyanları oldukça kızdırmıştır. Çünkü Müslüman anlatımında Ezidilerin Melek Tavus dedikleri varlık aslında iblistir ve Hristiyan anlatımında bu varlık düşmüş bir melek olan Lucifer'dir. Semavi dinlerdeki anlatımlar iblisin Tanrı'ya itaat etmemesi ve bunu da kibrinden dolayı yapmış olduğu mesajı ile bitirilir. Ancak Ezidilik inancında gördüğümüz şey Melek Tavus'un Tanrı'dan başkasına secde etmeyecek derecede ona bağlı olduğudur. Ezidi isminin kökeni bir tartışma konusudur ve bununla ilgili birçok cevap verilmiştir. Verilen cevaplardan biri Ezidi isminin aslında Orta Farsça'da Tanrı anlamına gelen Yezdan kelimesinden veya bir tür melek olduğunu söyleyebileceğimiz Yazat kelimesinden gelmiş olduğudur. Zerdüştilik ile ilgili yaptığımız videoda bahsettiğimiz üzere Zerdüştilik inancında melekler panteonundaki en önemli meleklerden biri Yazatalar olarak adlandırılan meleklerdir. Ve Avesta'da ismi sıklıkla geçen Haoma da aslında bir Yazatadır. Ezidilikte temel inanç doktrinlerinin Melek Tavus etrafında oluştuğu göz önüne alındığında bu iddia hiç de zayıf bir iddia değildir. Çünkü Melek Tavus neticede bir melektir ve Zerdüştilik dinindeki Yazatalar da aslında melektirler. Daha detaylı bilgi için Zerdüştilik videomu izleyebilirsiniz. Başka bir cevaba göre Ezidilik inancı aslında Yezidilik olarak okunmalıdır ve Ezidiler de Yezidiler olarak telaffuz edilmelidir. Bu cevap açık bir şekilde bu halka ve bu dine duyulan bir nefretin sonucudur gibi görünür. Zira Yezid bin Muaviye İslam inancına göre peygamberin torunu olan Hüseyin'in ölümünden sorumludur. Dolayısıyla bütün bir halkın isminin buradan geldiğini iddia ettiğinizde otomatikmen bir nefret unsuru yaratmış olursunuz. Ezidi halk bu isimlendirmeden aşırı derecede rahatsızdır ve bu nedenle araştırma usullerine duyulan saygı kadar halkın kendisine de duyulan saygı esas olmalıdır ve Yezidi isimlendirmesinden mümkün mertebe kaçınılmalıdır. Yine de burada incelenmesi gereken başka bir detay var. Türkçe'de dahil olmak üzere dünya dillerinde bu din hep Y harfiyle başlayacak şekilde aktarılmıştır ve bu da incelenmesi ve göz önüne alınması gereken başka bir durumdur. Mesela çeşitli dillerde Ezidilik kelimesinin karşılıklarına bir göz atalım. Ekranda çeşitli dillerde Ezidilik kelimesinin karşılığını göreceksiniz. Üçüncü cevap ise Ezidilerin kendilerinin verdiği cevaptır. Buna göre Tanrı Melek Tavus'a şu soruyu sorar. Söyle Melek Tavus, kimim ben? Bunun üzerine Melek Tavus da şöyle bir cevap vermektedir. Sen Hudasın, bense Ezda. Buradaki Ezda kelimesi üzerinden Ezidiler kendi kimliklerini oluşturmuşlardır. Kürtçe dilinde ez kelimesi ben anlamına geliyorken da kelimesi vermek, yapmak, olmak gibi anlamlara gelmektedir. Böylece Ezda kelimesi yaratılan,
var edilen gibi anlamlara gelmektedir. Bu son cevap belki de en geçerli cevaptır çünkü bir milleti ya da bir dini inanırlarının ifade şekliyle ifade etmek bir çeşit akademik gerekliliktir. Ezidiler kendi dinlerini bu şekilde ifade ediyorsa, Ezidiler ve Ezidilik kavramlarının bu dini ve milleti ifade edecek şekilde kullanılması daha doğru olacaktır. Ezidiler, farklı düşünce ve inançlara sahip birçok yazar ve araştırmacı tarafından birbirlerinden oldukça farklı şekillerde yorumlanmıştır. Müslüman yorumcuları ve yazarları dinleyecek olursanız, Ezidiler veya onların deyimiyle Yezidiler, dinsiz olmamalarına rağmen aynı Mekke müşrikleri gibi müşriktirler. Allah inancına sahip olmaları veya namaz kılıp dua etmeleri onları müşriklikten ayırmaz. Zira Mekke müşrikleri de aynı inanca sahiplerdi. Bunun yanında Yezidiler, Allah'a teslim olmak yerine Allah'a ulaşmak için araya bazı aracılar koymuşlardır ve bu da onları müşrik yapmaktadır. Türkçü yazarları ve yorumcuları dinleyecek olursanız, Ezidilerin sahip oldukları inanç ve geleneklerin İslam öncesi Türk gelenekleriyle oldukça benzediğini ve dolayısıyla Ezidilik inancının aslında Orta Asya kökenli bir Türk inancı olduğunu duyacaksınız. Başka bir yorum çeşidi olan eklektik yoruma kulak verecek olursanız, Ezidilik inancının çevredeki din ve inançların bir toplamı niteliğinde olduğunu ve dolayısıyla birebir orijinal bir din olmadığını duyacaksınız ya da okuyacaksınız. Bunun dışında son olarak bir de Kürtçü yazarlara kulak verdiğinizde de Ezidilik inancının Zerdüştilik dininin bir tür devamı niteliğinde olduğunu ve Kürtlerin milli dinlerinden biri olduğunu ve İslam'ın yükselişine karşı bir ulusal muhafaza dini olduğunu okuyacaksınız. Başkalarının tanımlamalarını bir kenara bırakıp Ezidilerin kendilerini tanımlama biçimine baktığımızda ise karşımıza oldukça ilginç bir tablo çıkmaktadır. Etnik aidiyet olarak Kürt olmalarına karşın yer yer kendilerini Kürtlerden uzak görmeleri bu şaşırtıcı görüşlerden biridir. Konuyla ilgili Çakır Ceyhan Suvari'nin Ezidiler adlı kitabında bahsettiği kısa bir röportajı burada paylaşmak istiyorum. Kürtlerle aralarında nasıl bir bağ kurdukları yönündeki soruma bir mürit, aramızda derin uçurumlar vardır. Günlük yaşamdan davranışlara kadar. Ruhsal bir birliğimiz yok. Bu bizden kaynaklanmıyor. Biz laikliğe daha bağlıyız. Çünkü dinimizin kendisi laiktir şeklinde cevaplandırmıştır. Ezidi halkın Kürtçe konuştukları halde yer yer kendilerini Kürt olarak görmemeleri temelde bir sebebe dayanmaktadır. Bu sebep dini farklılıktan kaynaklanmaktadır. Kürtlerin büyük çoğunluğu Sünni Müslümandır ve inançlarının getirmiş olduğu bazı hassasiyetler süreç içerisinde Ezidileri dışlamalarına sebep vermiştir. Bununla beraber karşı tarafta duran Ezidiler için de durum benzerdir. Zira dinlerinin etno-dinsel bir yapı göstermiş olması onları farklı bir soy oldukları inancına sürüklemiş ve Ezidi olmayan kişilerle evlenmelerine büyük sınırlamalar getirmiştir. Öyle ki din dışı evliliklerin cezası dinden çıkarılmak ve toplumdan dışlanmak haline gelebilmiştir. Ezidi mitolojisi, Tanrı'nın kendiliğinden varlığa gelmesi, evrenin yaratılması, Melek Tavus'un ve 7 meleğin yaratılması, insan soyunun yaratılması ve ardından Ezidi soyunun yaratılmasını kapsamaktadır. Ezidi yaratılış mitine göre Tanrı kendiliğinden varlığa gelmiştir ve kendinde sonsuz bir kudret ile var olmuştur. Tanrı Anfar adında bir kuş yaratır ve bu kuşun sırtında bir inci yaratır. Bu inci Anfar kuşunun sırtında 40.000 yıl boyunca kalır. Daha sonra Tanrı 7 günü ve her gün için 7 meleği yaratır. İlk gün olan pazar gününde Tanrı Azazil adında ilk meleği yaratır. Bu melek daha sonra çektiği çileler ve sadakatinden ötürü Melek Tavus ismini alacaktır. İkinci gün olan pazartesi gününde Tanrı Dardail adında ikinci meleği yaratır ve bu melek Şeyh Hasan'dır. Üçüncü gün olan salı gününde Tanrı İsrafil adında üçüncü meleği yaratır ve bu melek Şeyh Şems'tir. Dördüncü gün olan çarşamba gününde Tanrı dördüncü melek olan Cebrail'i yaratır ve bu melek Şeyh Ebubekir'dir. Beşinci gün olan perşembe gününde Tanrı beşinci melek olan Azrail'i yaratır ve bu melek Secadin'dir. Altıncı gün olan cuma gününde Tanrı altıncı melek olan Şemnail'i yaratır ve bu melek Nasreddin'dir. Ve nihayet son gün olan 7. gün cumartesi gününde Tanrı Nurail adında 7. meleği yaratır ve bu melek Fahreddin'dir. Tanrı tüm melekleri yarattıktan sonra Anfar kuşunun sırtındaki inciyi sayısız parçaya bölerek o parçalardan yeryüzünü, ayı, güneşi, insanları, hayvanları ve yeryüzü canavarlarını oluşturdu. Yeryüzü yaratıldıktan sonra Tanrı tüm meleklerini topladı ve onlara Adem ile Havva'yı yaratacağını
söyledi. Adem ve Havva yaratıldıktan sonra kendi ruhlarını bir küpün içine koyarak 40 gün boyunca beklerler. Bu sürenin sonunda küpleri açtıklarında Havva'nın küpünden böcekler çıkar, Adem'in küpünün içinden de bir çocuk çıkar. Bu çocuğun adı Seyyid bin Car'dır. Adem ve Havva'nın tüm çocukları ikiz olarak doğar ancak Seyyid bin Car tek çocuk olarak var olmuştur. Bu nedenle Melek Tavus ona eş olarak cennetten bir huri alır. Böylece Seyyid bin Car'ın ve cennetteki bu hurinin soyundan gelen insanlar Ezidi milletini oluşturdu. Dünya üzerindeki büyük dinlerin çoğunun Tanrı'nın kendisinden gelme olduğuna inanılan bir kutsal kitabı vardır veya kutsal yazıların toplandığı kitap koleksiyonları mevcuttur. Ancak Ezidilik dininde bu tarz bir anlayış yoktur. Bu inanç tüm uygulamalarını ve tüm mitolojisini sözlü anlatım yoluyla geleceğe aktarmaktadır. Ezidilik dininin kutsal kitapları olarak görülen iki kitap araştırmacılar tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Bunların ilkinin adı Mushaf-ı Reş ya da Türkçe karşılığı ile Kara Kitap'tır. İkincisi ise Kitab-ı Cilve veya Türkçe karşılığı ile Nur Kitabı adıyla anılmaktadır. Bu kitaplar oldukça ince kitaplardır. İlk kitap olan Nur Kitabı yalnızca 8 sayfa tutan bir risale gibidir. İkinci kitap olan Kara Kitap ise bundan biraz daha geniş olmakla beraber içeriğinde bir takım mitolojiler barındırmaktadır. Bu iki kitabın da orijinallerinin yapılan baskın ve yağmalamalar esnasında kaybolduğu düşünülmektedir. Ancak yine de bugün itibariyle dünya üzerinde bu kitapların 9 adet sözde kopyası mevcuttur. Ancak bazı araştırmacılar bu kopyalara oldukça şüpheci yaklaşmaktadırlar. Ezidilerin çoğu da zaten bu kitapları kendi gözleriyle hiç görmemişlerdir. Bunun en büyük sebebi Ezidilerin böyle kitaplara ihtiyaç duymamalarıdır. Zira bu kitaplar Ezidilik inancını etraflıca kapsamadığı gibi bizzat Tanrı'dan geldiğine de inanılmamaktadır. Bu iki kitabın tam olarak ne zaman yazıya geçirildiğine dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Yazıya geçiren kişilerin de Ezidi şeyhleri olduğu düşünülmektedir. Daha önce Müslüman toplumu içerisinde Ezidilerin ehli kitap olarak görülmemelerinden ötürü zorluklarla karşılaştıklarına değinmiştik. Bu kitapların yazılma nedenlerinden birinin Müslümanların gözünde bir kitaba sahip oldukları imajını yaratmak ve ehli kitaba verilen avantajlardan yararlanabilmek olduğunu düşünen araştırmacılar vardır. Tufan hadisesi hemen hemen tüm inanç ve dinlerde benzer senaryolarla anlatılır. Din psikolojisi anlamında incelendiğinde niçin tüm inançların bu türden bir mite ihtiyaç duyduğu öngörülebilir. Tufan olayı sonuç itibariyle bir önceki çağın ve jenerasyonun bitmesiyle yerini yeni ve daha düzgün bir çağa ve anlayışa bırakması mesajını taşımaktadır. Dolayısıyla yeniden doğuş umudu barındırmasıyla bir inançlı için adeta anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuşu temsil etmektedir. Semavi dinlerdeki tufan olayını bu dinlerin tüm mensupları az veya çok bilmektedirler. Zira çocukluk çağlarından itibaren anlatılan ilk birkaç hikayeden biridir. Bunun yanında Ezidilik inancındaki tufan hadisesi semavi dinlerdeki hikayeden biraz farklı anlatılmaktadır. Buna göre aslında iki kez tufan hadisesi gerçekleşmiştir. İlk tufanda Ezidi halk, Tanrı'nın seçilmiş halkı olmalarından ötürü hiç etkilenmemiş bulunmaktadır ve bu tufan yalnızca Ezidi olmayanları yok etmiştir. İkinci tufanda ise Ezidi halkın tamamı gemiye alınmış ve kurtulmuştur. Bu tufanın sonunda gemi gelip Cudi Dağı'na oturmuştur. Tufan hadisesinin son uğrak yeri Cudi Dağı olduğundan Ezidiler için bu dağ çok ayrı bir öneme sahiptir. Tufan hadisesinden günümüze kadar 7000 sene geçmiştir ve her 1000 senede 7 melekten biri yeryüzüne inmiş ve insanlara doğru yolu vaaz ederek bir takım kanun ve düzenler koymuştur. Böylece her 1000 senede bir dünya yenilenmiş olup kıyamet gibi bir yok oluş senaryosundan kurtulmuştur. Yahudiliğin erken döneminde dini törenlerin gerçekleştirildiği bir merkez olan buluşma çadırı vardı. Bu merkez daha sonra Süleyman'ın büyük bir mabet inşa etmesiyle yerini bu mabede devretmiştir. Hristiyanlık dininde dua ve ibadet için kiliseler vardır ve benzer şekilde İslam'da da bu tür dini ritüeller için camiler vardır. Ancak Ezidilik inancına baktığımızda karşımıza bu türden bir mabet kültü çıkmamaktadır. Ezidiler için Laleş'teki Şeyh Adi Türbesi dışında ibadet edilecek başka bir mekan tasarlanmamıştır. Şeyh Adi Türbesi de bilindiği üzere hac vazifesi için ziyaret edilmektedir. Bir tapınak kültünün olmaması nedeniyle Ezidiler dualarını güneşe dönerek yaparlar. Elbette ki güneş tapınılan bir figür değildir, yalnızca bir temsildir. Bir Ezidi sabah güneşi doğarken ellerini ve yüzünü yıkamış bir şekilde ayakta durarak ve yüzünü güneşe dönerek sabah duasını okur. Bu duanın orijinali Kürtçe olup Türkçe çevirisi şu şekildedir. Amin. Amin. Şükürler olsun imana,
Tanrı en iyi yaradandır. Yardımıyla Şemseddin'in, Fahreddin'in ve Sicadi'nin, Nasirdin ve Bahaddin'in, Şeyh Şems'tir kuvveti dinin, Sultan Şeyh Adi ezelden ebede kadar var olacak bir taştır. Sana şükürler olsun ey alemlerin yaratıcısı. Hayırlara vesile ol, kötülükleri engelle. Bir mihmandar istiyoruz. Şeyh Adi'nin merhametiyle, Melek Şeyh Hasan'ın rızasıyla, Şeyh Şems'in lütfuyla, nur şafak ışığından geldi. Şükürler olsun sana ey yaradanım, melekler karşısında durdu. Bir evden bir diğer eve kadar. Şeyh Şems'tir aydınlığın efendisi. Ezidiler bu sabah duasını okurken yüzlerini güneşin doğduğu istikamet olan doğuya dönmektedirler. Benzer şekilde akşam duasını okurken de yüzlerini batıya dönmektedirler. Ezidilikte bu duaların dışında da daha birçok dua vardır ve her biri ayrı zaman dilimlerinde okunmaktadır. Bu duaların dışında bir ibadet biçimi olarak her ezidi en azından ömründe bir defa hac yeri olan Laleş'e gelmeli ve hac vazifesini yerine getirmelidir. Hac için gelen ezidiler kutsal vadiye geldiklerinde artık ayakkabılarını çıkarmalı ve buradan itibaren yalın ayakla yürümelidirler. Çünkü ayakkabılarında taşıdıkları dünyasal kirlerin kutsal vadiyi kirletebileceği inancı vardır. Son olarak birkaç toparlayıcı cümle ile bitirelim. Ezidilik dini ve ezidi halk, sahip olduğu korumacı tutumu ve birçok açıdan çevre halkların inançlarına cesaretle zıt gitmiş olması nedeniyle araştırmacıların ve belli bir entelektüel kapasiteye sahip insanların ilgisini kazanmayı başarmıştır. Ancak bu cesur tavır tarihi süreç içerisinde her zaman iyi meyveler vermemiş ve ezidi halk yer yer bu inancın bedelini çok ağır ödemiştir ve hala ödemeye devam etmektedir. Gelecekte ne olur kimse bilemez. Ama umalım ki bu talihsiz halkın çilesi bir gün dinsin ve şen türküleri dört bir yanda işitilsin. شرفدينا دينا ميا باوس ملك ميا لالش اولا ميا لالش نورا ميا ازيدنا ميا شيخادي شيخ ميا شيخ سن شيخ ميا مالا اديا مالا ميا شرفدينا 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 Kanalımda teoloji, felsefe, edebiyat ve daha birçok konuda videolar paylaşıyorum. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, fikirlerinizi benimle paylaşmak için yorum yapmayı ve bu videoyu sevdiğiniz insanlarla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi davranın. Yolda kalın. Selamlar ve sevgiler.